ne kadar büyük olduğunu anlayabilirsiniz. Devasa bir canlı. Có hai gì đấy, hai con gà đá nhau, một con vô nồi cháo, một con kia làm gì mẹ? Da Nang'da hastaneye aşı olmaya gidiyorum. Bakın muhteşem bir yermiş gerçekten. Bu da erkekler için iyi bir doğal Viagra diyor. Hadi beraberce ölmeden karşıya geçmeye çalışalım. Neyse. Halim bu şekilde. Neyse şu çantayı da şuraya sokacağız. Sahile geldim. İlk defa Da Nang'da Nha Chang'a benziyor. Çok güzel geniş bir kumsalı var. İleride daha büyük binaların olduğu bir alan var. Gün batımının kızıllığı geldi gökyüzüne. Güzel bir manzara var şu an. Akşam burası ışıl ışıl. Hello. Hello. Ve insanlar çok cana yakın. Türkiye'de böyle canlıları görmek için akvaryuma gidip para vermeniz lazım bu canlıları görmek için. Yemek için satılıyor bunlar. Bu devasa canlıları gezip görebiliyorsunuz. Bakın ebatının ne kadar büyük olduğuna. Ben arkadaşlarımla dalış yaptığımda bunları gördüğümde çok heyecanlanıyorum. Ama burada yemek için satılıyorlar. Wow. Bu bir triggerfish. Biraz agresif bir balık. Bizde bir akrabası var. Domuz balığı da deniyor. Büyük dişleri var. Bunların yendiğini hiç bilmiyordum. Bu tarafta da deniz kabukluları var. Evet, kilo fiyatı da 3.300.000'miş. Bakın şu ebata, elimi yanına koyduğumda ne kadar büyük olduğunu anlayabilirsiniz. Devasa bir canlı. Hepsi çok büyük. Reaching out, I'm reaching out. The water is rising over me. The water is rising. It's coming. I'm reaching out, I'm reaching out. Evet, sizlerle büyük bir satış yerini gördük. Fiyatları da biraz göstereyim size. It's coming. I'm reaching.
Bu Vietnamların değişik eğlenceleri var. Mấy tôi nhạc tình Rulete benzer bir şey var. cờ gặp nhau cũng lặng canh 45. Giờ hàng hai gì xa, hai gì đây, hai gì nữa, hai gì đấy, hai con gà đá nhau, một con vô nồi cháo, một con kia làm gì mẹ? Hai đã nhậu. Sanırım ayrıca tombala oynuyorlar. Herkeste bir tombala numarası var. 28, 28, 28, 28. Bu akşam yemeği için vegan restoranta geldim. Hemen size menüyü gösteriyorum. Maksimum fiyat 50.000 dong. Güzel bir menü yapmışlar. Fiyatlarsa gayet uygun. Ben bunu seçtim. Karışık kavrulmuş sebzelerle mantar var. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Siparişim geldi. 50.000 donga sizce nasıl? Doymam diye düşündüm. Ayrıyeten bir de pirinçli, patlıcanlı ve mantarlı bir tabak daha yemek söyledim. Bunun da fiyatı 35.000 dong. Da Nang'da hastaneye aşı olmaya gidiyorum. Bu köprüyü geçtikten hemen sonra hastane var. Enteresan büyük bir asma köprü. Eksik olan aşılarımı tamamlamak için böyle içerisi çoluk çocuk dolu bir özel hastaneye geldim. Soracağım bakalım fiyatlarını, olacağım aşılar kaç paraya mal olacak, ona göre karar vereceğim. Hastane bana aşıyı yapmadı. Günü gününe vurmaları gerekiyormuş. Biraz da acayip geldi. Baktım internetten araştırdım. Aslında 3. dozu oluyorum aşının. Ve sadece 2 aya geçmesi yetiyor. Onlar diyor ki işte 5 ay geçmeden olmaz, vuramayız dediler. Ve başka bir hastanede daha şansımı deneyeceğim. Arada önemli not olarak söyleyeyim. Bu ülkede kaldırım diye bir şey yok. Kaldırımların işgali had safhada. Çiçekler, motosikletler, masalar, sandalyeler her şey konuyor ve yoldan yürümek zorunda kalıyorsunuz ve yoldan yürümek çok tehlikeli. Arabalar hiç dikkat etmiyor. Böyle kocaman bir hastaneye geldik. Umarım burada yardımcı olurlar. Aşı yapmayı burada kabul ettiler. Şimdi kayıt bilgilerini alıyorlar. Bakın böyle bir lüks bir hastane. Şimdi öğle tatiliymiş, vakit geçirmek için bir masaj koltuğu buldum. Kendime 10.000 dong verdim. Masaj yapıyor. Fiyatlar böyle. Evet, beni aşıya götürüyorlar. Tansiyonumu kontrol ettiler, boyumu, kilomu, sağlık kontrolünden geçtim. Kalp atışlarıma baktılar, kulağımı kontrol ettiler. Yani birçok ön bir muayene yapıldıktan sonra şimdi ise aşımı olacağım. Aşımı oldum. 1840 dong tuttu. Şimdi bir yarım saat bekletiyorlar beni. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Hastane güzel. Hafta sonu geldiğim için sanırım bir ekstra bir ödeme yapmam gerekti. 800 dong kadar bir aşı ücreti var. Onun dışında muayene ücreti gibi bir ücret alıyorlar. Ama hastane gerçekten güzel. İyi ilgilendiler ve memnun ayrılıyorum. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Sizce neden böyle yapmış olabilir? Sanki hayvan girmesin gibi. Da Nang'dan Hoi An'a gitmek için şimdi yola çıktım. Çok sıcak bir gün tercih etmişim. Biraz bekledim öğle saatinin geçmesini. Şehir içi de otobüsler var ve bu otobüsle ilgili bilgilere Google haritalardan ulaşabiliyorsunuz. Durağa geldim. Şu an 16 numarayı bekliyorum. Sanırım bu benim otobüsüm. Evet, 16. İlk otobüse bindim. Nakit 15.000 verdim. Küçük bir minibüs durağı gibi bir yere geldik. Burada minibüs değiştireceğim. Buradaki kıza sordum. Hoi An dedim. O da eliyle gösterdi böyle. Demek ki bekle demek istedi. Neyse, oturuyorum burada bir taşın üstünde. Yeni aracımız geldi. Bunun da numarası 2'ymiş. Esprili bir şoförümüz var. Şimdi fişleri dağıtıyor. Daha para almadı. Video, me. Yes. Vietnam bus driver. Okay. Okay. Hi, very well. Evet, verdik 15.000'e, aldık fişimizi. Come on. Come on, come on. Uzun bir yürüyüşün ardından geldik sanırım. Bu köşedeki yer olmalı. Yeşillikleri görünce sevindim. Sen de kimsin? Bakın, muhteşem bir yermiş gerçekten. Böyle bir yerli çiftin sanırım yeri burası. Rezervasyon yaptık. Çok tatlı. Muhteşem bir bahçesi var. Gerçekten çok güzel.
Her yer yemyeşil, ne güzel. Hello. Yeni tanıştığım bir arkadaşım var yanımda, Lin. Bakalım, o da vejeteryanmış. Hello. Burada açık büfe seçeneği varmış. 100.000 dong veriyorsunuz ve buradan büfeden istediklerinizden yiyebiliyorsunuz. Şöyle açılış için bir şeyler aldım. Gerçekten çok lezzetliymiş. Bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. İsmini neredeyse tek öğrendiğim şey Batnam. Pek tadı tuzu olan bir şey değil. Batnam dedikleri bir tür pirinç kekiymiş. Kekin üzerinde et veyahut da deniz ürünüyle bir sosla servis ediliyor. Vejeteryan çeşitinde ise soya soslu böyle karışık aromalı bir şeyler koyuyorlar galiba üstüne. Hoi An'da kaldığım otel ücretsiz bisiklet veriyor. Çok tatlı değil mi? Otel sahibi bizi gezmeye götürüyor. Bisikletlerle tura çıktık. Bir köye gidiyoruz. Sürpriz olacak benim için de. Çok güzel bir hava var bugün. Muhteşem bir gün bisikletle gezmek için. Morning. I feel and it's my memory. Yeah. I not I remember every time. Yeah. And so and now you change some okay. Fishing boat. Eskiden bu teknelerin sadece balıkçılık için kullandığını söylüyor otelin sahibi. Buradaki adayı özel bir firma herhalde işletiyor. Tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum ama 700.000 dong alıyorlarmış karşıya geçmek için şuradan köprüden. Demin gişeleri gördüm. Buradaki köylü bu olaydan pek memnun değil. Sanırım bir tatil köyü gibi bir şey yapmışlar, turistik bir şey. Okay. Dere kenarından yolculuğumuza devam ediyoruz. Diğer kameramı almayı unutmuşum. Telefonla çekmeye çalışıyorum etrafı ama çok güzel yerler gördük. Yoğun trafik olduğundan dolayı da elime telefon alıp çekemedim. Gelirseniz bu taraflara gerçekten bisikletle gezmek için çok güzel sokakları var. Diğer şehirlere nazaran buradaki bisiklet kullanımı da fazla. Yolları genelde düz, yokuşları yok. Neredeyse bütün balıkçı botları bu sembole sahipmiş. Özel bir anlamı varmış bu sembolün. Bu sembol kötü canavarlardan ve birçok problemden koruyormuş. Buna inanıyorlarmış. Bu arada bisikletlerimiz de çok güzel, çok konforlu. Sanırım buranın yerel üretimi bisikleti ama bununla gezmek çok keyifli. Küçük yuvarlak bambu sandallarla sanırım turlar yapıyorlar burada. Onun için sesleniyor. Balık satıyorlar balıkçılar. Bu otelde kaldığımdan dolayı çok mutluyum çünkü otelin sahibi gerçekten çok tatlı bir insan. Bizi şu an yani hiçbir mecburiyeti olmamasına rağmen gezdiriyor. Bunun için bir ücret de talep etmiyor. Bisikletleri zaten ücretsiz verdi bize. Her gün kullanıyoruz bisikletlerini. Ve gittiği yerlerde olabildiğince İngilizce anlatmaya çalışıyor neler olduğunu. Balıkçıların olduğu bir bölgedeyiz. Çok da güzel bir manzara var. Size de etrafı göstereyim. Burası anladığım kadarıyla bir balıkçı barınağı gibi bir yer.
Teknelerin yanaşacağı bir iskele yapmışlar. Down under the water and they get the line. Light, And fish come to the line and they Wow. my hand, my friend. My hand you do I know how to do. And bamboo fish. Yeah. Evet. You know? Şuradaki balıkçılık sisteminden bahsediyor. Bir ağ kurmuşlar. Geceleri o ağı suya indirip ışık tutup sonra balıkları bu şekilde avlıyorlarmış. Bu arada bu gördüklerinizin hepsi küçük adalar etrafımızda. Bu iskelenin bağlı olduğu yerde büyük bir ada. Bambudan yapılmış küçük sandallar var burada. Enteresan bir teknikle yapılmış bir sepet aslında. Bambudan yapılmış bir sepet ve yüzüyor. Bisiklet kullanmayı o kadar özlemişim ki. İnanılmaz güzel geldi bana. Hava da muhteşem bugün. Böyle güneşli ama hafif hafif de esiyor. Ginsengmiş bu arada bu. İlk defa ben de görüyorum. And you know, here like that, you can Otele döndük. Otel sahibi bize bahçedeki bitkilerini gösteriyor. beautiful flower and ginseng. Bu da ginsengmiş. Bu değişik bir türmüş bu arada. I will show you. Bu da taroymuş. Tayland videolarımda yemeklerde göstermiştim size taroyu. Bunun kökünden yapıyorlarmış. Starfish bu da. Daha önce bunu da çekmiştik. Yıldız şeklinde meyveler oluyor. Şu an meyveleri daha büyümemiş. Bu da değişik bir limon türüymüş. Smells really good. Yeah. And you eat the lips. Hmm. You put your mix. Bu da bir tür limonmuş. Hatta yaprakları yemekte kullanılıyormuş. Çok lezzetli. And skybird. Guava. Küçük de bir havuz yapmış. Balıklar var içerisinde minik minik. Ve nilüferler var. Bir de papaya ağacı varmış. Minik de bir meyvesi var. Bu da skybird çiçekleri. Çok güzel. Gerçekten çok güzeller. Bu tarafta da aynı çiçeğin sarısından var. Bu bitki de ismini bilmiyorum ama mideye iyi geliyormuş. Mide problemlerine. Bunun da yaprakları yeniyormuş. Az önce yedim, ne olduğunu bilmiyorum ama hepsi ayrı bir lezzeti var. Bu da acı kavun dedikleri. Sanırım kudret narı ile aynı familyadan. Yeah. Lemongrass. Lemongrass. Yeah, lemongrass. And I saw you. And you know, my friend, this lip good for people who have cough, flu and cough. And the good, a lot of vitamin inside. Bu da moringaymış. And in my garden. Ben de denedim. Yıldız meyvesinden reçel yapmışlar. Muhteşem lezzeti var. I share my people and everyone like It's really good. Yeah, really good. Delicious. bean sauce. Bean sauce. Orada da For vegetarian people. Vegetarian, yeah. Bean. And I get my orada da bamboo. fasulyeden yapılan sos var. Bamboo, I. Bu zencefilmiş. And now. Bu da zerdeçal. Yani turmarik. Vaa. And ginseng. In Vietnam, Ginger. smaller but very good. Evet. Better than the other. The other ginseng is bigger but not so good. Evin üst katına çıkıyoruz. Passion fruit but not passion fruit. Not passion fruit. Passion fruit, yani bizdeki çarkıfelek meyvesi veyahut da saat çiçeği dediğimiz bitki. Tabii bu meyvesi yokmuş ama çiçekleri çok hoş. Gördüğünüz gibi bizde de birçok çeşidi var saat çiçeğinin. Üst katta da çiçekler var. Her yer yemyeşil. Muhteşem. Çatıya çıkıyoruz. I go to every morning Yeah. and get to see. Çok güzel ya. And you see, I can come in and get broken everything every year. And I check my a lot of. Ve devamı var, bitmiyor. Wow. Hayalimdeki evi yapmış. Abimiz şuraya bak. Salat. Lemongrass. Lemongrass, yes. This vegetable very good, very healthy. Mhm. And the fruit soup, and you see special sweet potato.
Sweet potato? Yeah, Aa, I like it. tatlı patates de ekmiş. Vegetable, but mashed potatoes. Yeah. Evet, bir sarmaşıktan daha yaprak yiyoruz. Ekşi bir tadı var. Bugün yediğim 10. yaprak galiba. Değişik değişik lezzetler. Hayatımda ilk defa bu kadar yaprak yedim. Here's three. And go here. And Please remember me something. Wow. yeah. Hı? No, Soğanlar var burada. not the onion. Onion? Not onion. Good Ha? for men. Good for men above. Wow. Lúc chim là gì mày? Rồi lúc chim là Viagra. Good Bu for da- men above. Erkekler için iyi bir doğal Viagra diyor. Yeah. Denedim, tadı birazcık sarımsağa benziyor ama sarımsak değil. Might be you say Çok güzelmiş. Viagra. Yeah. Evet, bir tane daha deniyoruz. Hepsi ayrı bir lezzet ya. Çok enteresan. And the awesome. Maybe I think you know. You know this mint. Mint. Lemon mint. Yeah. Mint, mint. Mint. Bu da bir tür nane ama çok sert değil tadı. Mint. Güzel bir nane. Viagra tree. Bunlar da sarımsakmış. Garlic. Bundan da deneyelim. Different. Different. Different, yes, different. I think this is better, more Yeah. I like it, yeah. Ben de diyordum, bu bitkiyi hatırlıyorum ben. Kara hindibaymış bu da. Congratulations, it's really good. Lin ile birlikte yemeğe geldik. Bisikletlerimizi atladık. Çok güzel bir vegan restoranttayız. Bakın neler aldık, size göstereyim. Bakın şu tabağın güzelliğine. Burada neler var? Patlıcan söyledim, kimçi söyledim ve siyah pirinç söyledim. Bir de bize yine tekrar buranın yerel kültüründe çok güzel bir çay getirdiler yemek öncesi. Ve Lin var karşımızda. Lin de size söyleyecek neler var diye. Okay. Okay, so I got the black Vietnamese rice, Evet. the kimchi, Kimchi. some stir-fried vegetable, and tofu in homemade tomato sauce. Wow, really good. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yemeğimizi bitirdik. Restoran gerçekten çok güzel. Böyle bir bahçe içerisinde oturma yerleri yapmışlar. Beraber kahvaltı yapıyoruz. Odamızda böyle bir salata hazırladım ben. Şimdi karıştırmasına da Lin yardımcı oluyor. Oh God. Feel the pressure. Okay. Welcome cooking class. Oh, yeah. The real one. Oh God. İçerisinde neler var hemen söyleyeyim. Nohut var, salatalık var, domates var, avokado var, susam var, domates var. Çok zengin bir salatamız var. Çarkıfelek meyvesinden böyle bir kombuça yapmışlar. Muhteşem. Dayanamadık, yine aynı yere yemeğe geldik. Bugün neler var? Dün yediğimle biraz benzer ama kırmızı bir pirinç var, patlıcan var, karışık sebze, haşlanmış sebze var. Tofu topları var 2 tane ve kimchi var. Karşıya geçiyoruz. Is it tofu? Yeah, tofu in tomato sauce, tofu in citrus lime, and the black rice. Afiyet olsun. Afiyet olsun. And try. Yine muhteşem bir yemek yedik. Fiyatları söylemeyi unuttum. Yani benim tabağım sadece 65.000 tuttu. Pirince 15 alıyorlar ve diğer bütün seçimlere 15'er daha ödüyorsunuz. Maksimum 20 ödüyorsunuz. Çok uygun fiyata, çok lezzetli ve çok güzel yemekler bulduk burada. Bilemiyorum, belki şimdiye kadar yediğim en güzel ve en uygun fiyatlı yemekti burada yediklerim. Wow. Bisikletimize çok güzel tarlalara geldik. Bakın pirinçler olmuş. Pirincin dış kabuğu ayıklandıktan sonra ve öncesi şu. Çok güzel vakit geçirdik sahilde ve ayrılıyoruz. Burası Vietnam'daki birçok yerden daha hoş geldi benim için. Bakın ne güzel bir mekan yapmışlar.
Hava iyice karardı. Dönüyoruz otelimize. Çok keyifli bir gündü. Bisiklet kullanmak, pirinç tarlaları arasında gezmek. Buraya gelirseniz mutlaka öneriyorum size de. Bugünse Başkar'la beraber denize gidiyoruz. Başkar Hindistanlı. Yine aynı güzel yoldan sahile doğru gidiyoruz. Dün Lin ile gitmiştik. Bugün de Başkar'la. Birkaç gün önce tanışmıştık Danang'da ve tekrardan benimle aynı hostele geldi Başkar. Bakalım, bugün dedik hava biraz serinledi. Öğlen çok sıcaktı, denize gitmek istedik. Buranın muhteşem bir sahili var. İnce kum, biraz önce denize de girdik. Deniz de gayet keyifli. Akşamüstü tabii ki geliyoruz çünkü öğlenliğin çok sıcak oluyor. Buranın en ilginç taraflarından biri de geçen de geldiğimde göstermiştim size. Bu sepetten yapılma tekneler çok tatlı, çok şirin. Bakın, küçük bir pervanesi var. Başkar. Ayaklarını yıkayacak yer bulamayınca tabii kumları temizlemekle uğraşıyor Başkar. Bakın bisikletlerimizin güzelliğine. Hello. Mis gibi çiçekler var, kokuyor. Bugün beraberce Başkar'la akşam yemeğini yiyeceğiz. O da ilk defa deneyecek. Benimle aynı menüyü tercih etti. Onun için çok değişik lezzetler. Şimdi yemeğin parasını ödeyecektik. Bakın, şuna bakın. Parmağımdan küçük kredi kartından ödeme aleti yapmışlar. Hayatımda ilk defa bu kadar ufak görüyorum. Minik bir hesap makinesi gibi. Küçücük bir hesap makinesi kadar sadece abartı. Çantamı topladım ve Hoi An'dan ayrılma vakti geldi. Çok güzel günler geçirdim burada. 4 gün geçirdim ama muhteşem geçti. Güzel arkadaşlıklarım oldu. İyi eğlendik. Bakalım şimdi yine geldiğim gibi aynı minibüslerle geri dönmeyi düşünüyorum. Kuzeye doğru yolculuk devam ediyor. Google haritaları kullanarak otobüsün kalktığı durağı buldum. Ejderhalı Köprü'den geçiyoruz. Şimdi tren istasyonuna doğru gidiyordum. Karnım çok acıktı. Belli değil, bilet de almadım ama gidip bakacağım, biletimi alacağım. Menüden hiçbir şey anlamadım. O yüzden sadece baktım oradaki yemeklere. Dedim ki buradan karışık yap bana. Bir de yanına dedim pilav ver. Kaç para dedim, 25.000 dedi. Bakalım doğru anlaşmışsak. Yemek tam istediğim gibi geldi. Pilavla karışık sebzeler ve tofu. Ve yanında da çorbaya benzer bir şey var. Danang'dayız. Şu trafiğe bakın. Akşamüstü her yer motosiklet. Kendime böyle tatlı bir şey aldım. Bakın, tren garı da hemen karşımda. Buna 12.000 verdim. Hadi beraberce ölmeden karşıya geçmeye çalışalım. Neyse. Durdular, inanamıyorum. Burada neredeyse insan sayısı kadar motosiklet var. Bakın, her yer motosiklet. Bileti aldık. 890 gibi bir rakam verdik. Trenimiz de bu. Hemen geldik, zaten bir yarım saat içinde kalkacak. Bileti gösterdim. Benim yeri gösteriyorlar. Thank you. Come on. Okay, 3 numaraymış. Üst katta kalacağız. Hi. Keşfettiklerimi sizinle paylaşayım. Bakın, buraya ayak basma yeri yapmışlar. Yukarı çıkmak için. Burada da bagaj yeri var. Böyle süslemeli vesaire. Penceresi var, hatta çiçek bile koymuşlar. Klimalı olmasına rağmen ter içinde kaldım. Şu an çantalarla debeleniyorum. Halim bu şekilde. Neyse, şu çantayı da şuraya sokacağız. Bir de biliyorsunuz enstrümanla geziyorum. Cembe var yanımda. Trenimiz hareket ediyor. Sanırım yolculuğumuz 14 saat sürecek. O kadar hızlı karar verip aldım ki biletimi. Yani tren istasyonuna geldim. Kadın dedi ki 20 dakika sonra tren kalkıyor. Alelacele benim işlemleri halletti. Çünkü online olarak baktığımda trenin dolu olduğunu görmüştüm. Herhalde son yatağı ben aldım. 4 kişilik bir kompartımandaki yataklardan birini verdiler bana üst katta. Bir de herhalde 6 kişilik olanlar var. Onlar biraz daha fiyat olarak uygun. O yüzden biraz pahalı bir bilet almış oldum. Aslında bekleyip saat gece 1 gibi de binebileceğim bir tren vardı ama beklemek istemedim. Rahat, güzel bir trene benziyor. Bakalım yolculuğumuz nasıl geçecek. Son halim bu. Bilgisayarımı kurdum. 220 elektrik varmış. Çantayı yerleştirdim yukarıya. Şu an keyfim yerinde.
Diğer yataklarda da tatlı bir aile var. Diğer 3 yatak onlara ait. Size hemen bir tuvalet tanıtımı yapayım. Trenler arasında geçişler korku filmi gibi. Her vagonda böyle bir sıcak ve soğuk su alabileceğiniz yer var. Bugün şöyle bir restoran vagonu var. Ali Baba. No. 20 bin verdim, bir tane haşlanmış mısır aldım. Şimdi burada çalışanlarla beraber oturup sohbet ediyoruz ama video çekmemi istemediler. Onları çekmiyorum. Mısırı açtım, içi bembeyaz. Enteresan, ilk defa böyle bembeyaz mısır gördüm. Trende bir tur attım, karnımı doyurdum. Döndüm odama, mısırımı yiyorum. Enteresan bir mısır, beyaz. Lezzeti de biraz farklı. Sabah oldu, gelmek üzereyim. Bir 10 kilometre kadar bir yolculuğumuz kaldı. Akşam nasıl geçti size deneyimimi anlatayım. Biraz da etrafı göstererek. Üst katta bu yatakta yattım. Yani yatak çok sert. Uyumak zor oldu. Bir de tren çok sallanıyor. Yeni bir tren değil, eski bir tren. Restoran olması, yemek imkanı olması güzel. Bu rahatlığı yemiyorsunuz otobüste. Ne bileyim, canınız sıkıldığı zaman tren içerisinde gezmek hoşuma gidiyor benim. Genelde tren yolculukları hoşuma gidiyor. Gece yolculuğu yaptığım için etrafı çok göremedim. Şimdi sabah oldu ve biraz pencereden etrafı görebiliyorum. Soi dấu chân em qua cầu theo những cánh rau cừu mang niềm đau đời nào yêu hết trái tim buồn. İnbin'e geldik. Şimdi trenden iniyoruz. Xin giữ trong mắt lệ, xin giữ trong mắt lệ, nhòa theo từng gót